Antik Yunan tiyatro oyunlarında sahne üzerinde hiç görünmeyen ama yine de her sahneye bir şekilde sızan bir karakter var. Zeus. Ve ona karşı duran ve bunun bedelini de oldukça korkunç bir şekilde çeken başka bir karakter. O da Prometheus. Aeschylos'un veya Aeschylos'a atfedilen bu tragedyanın, zincire vurulmuş Prometheus'un yalnızca mitolojik bir sonsuz cezanın tragedisi olduğunu söylemek biraz yanlış olur. Çünkü bu aynı zamanda iktidar, bilgi ve özgür irade gibi kavramların yapısına odaklanan hem oldukça önemli bir tragedya, hem oldukça önemli bir oyun, hem de oldukça önemli bir felsefe metni. Hadi zincire vurulmuş Prometheus oyununun incelemesine başlayalım. Şimdi öncelikle bu tragediyi anlatırken pek çok farklı mitolojik karakterden bahsedeceğim. En azından bu karakterlerin soy ağacına biraz daha hakim olmak isterseniz, daha önceki Teogonyaları anlattığım videoda Titanların doğuşu ve Tanrıların doğuşu bölümlerini seyrederseniz belki bu oyundaki karakterlerin konumlarını daha rahat anlarsınız. Bir de şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Zincire vurulmuş Prometheus oyununun Aeschylus tarafından yazılıp yazılmadığı da ayrıca bir tartışma konusu. Oldukça önemli kanıtlarla bazı filologlar bu oyunun Aeschylus tarafından yazılmadığını, hatta Aeschylos'un döneminde bile yazılmadığını, ondan çok daha sonrasında yazılan bir oyun olduğunu söylüyor. Yine de oyunun Aeschylus tarafından yazıldığını söyleyenlerin kanıtları da çok küçümsenecek kanıtlar değil. Bir tarafta filologlar dururken diğer tarafta da tiyatro akademisyenleri duruyor. Şu anda hala uzlaşılmış bir konu değil, fakat ben bu videoda bu oyunun Aeschylus tarafından yazıldığı kabulüne göre bir aktarım yapacağım. Dolayısıyla da ister istemez Aeschylos'un oyunu olmadığını söyleyenlerin yapacağı incelemelere göre çok daha başka bir inceleme olacak. İlk olarak oyunun konusunun ne olduğuyla başlayalım. Bu oyunda Titanlar kuşağının en önemli titanlarından biri olan geleceği gören Prometheus, tanrıların tanrısı Zeus tarafından tanrısal sonsuz bir cezaya çarptırılır. Oyunda hemen bu cezaya çarptırılma eyleminin ardından başlar. Sahne üzerinde Kratos, Bia ve Hephaistos'u görürüz. Kratos ve Bia sembolik anlamda gücün ama kaba kuvvetin temsilcileri. Kratos eril olan kaba kuvvet, Bia ise dişil olan kaba kuvvet. Ve bu iki karakteri çoğunlukla yan yana görüyoruz. Oyunun bu ilk sahnesinde Zeus'un güç organları Kratos ve Bia, Prometheus'a verilen cezanın Hephaistos tarafından işletilmesini sağlar. Ceza şu: Prometheus yaptığı hırsızlık neticesinde bir dağın zirvesinde zincirlenecek ve her gün bir kartal gelip onun göğsünü gagalayacak. Prometheus ölümsüz olduğundan dolayı da her gün bu acıyı tekrar ve tekrar yeniden yaşayacak. Şimdi bu kadar güçlü bir tanrıyı o dağda sonsuza kadar tutacak zincirlerin yaptırılması gerekir. Dolayısıyla da Hephaistos burada devreye giriyor. Kratos ve Bia, Hephaistos'tan o çelik, asla kırılmayacak olan zincirleri yaptırmasını ister. Oyunun devamında da Prometheus zincirlendikten sonra yolu oraya düşen başka karakterler olur, Koro olur ve Prometheus'la bu farklı karakterlerin Lexis'lerini görürüz. Ardından sahneye Io gelir ve Prometheus Io'ya Zeus'un nasıl yenileceğini anlatır. Oyun da bu noktada biter. Yani oyunda protagonistimiz Prometheus, ana karakterimiz o. Karşı kahramanımız ise, yani antagonistimiz ise Zeus. Fakat antagonistimiz oyunda yer almaz. Yani bir karakter olarak Zeus yoktur oyunda. Sadece Zeus'un organları vardır. Zeus'un elçileri vardır. Yani Zeus kendi varlığını sahne üzerinde farklı karakterler aracılığıyla nasıl gösteriyorsa aslında Prometheus da yalnızca kendisi olarak yer almaz. O da bir nevi insanlığın temsilidir. İnsanlığın ve aklın. Şimdi bu genel çerçeveden sonra şöyle biraz sahne sahne inceleyelim istiyorum. İlk olarak dediğim gibi Kratos ve Hephaistos arasındaki Lexis. Bu konuşmada dediğim gibi öncelikle Kratos oldukça güçlü bir zincir yapmasını ister Hephaistos'tan. Fakat Hephaistos bu durumdan pek de mutlu değil. Öncelikle Prometheus'un yaptığı hırsızlık ateşi çalmak. Prometheus ateşi çalıp insanlara hediye eder. Ateş Zeus'un iktidarının oldukça önemli bir malıdır. O Zeus'a aittir. Fakat Zeus'a ait olsa da ateşin kullanım hakkı ve ateşi nitelikli olarak kullanan kişi Hephaistos'tur. Yani teoride Prometheus ateşi Zeus'tan çalmış olsa da aslında pratikte Hephaistos'tan çalar. Buna rağmen Hephaistos Prometheus'un böylesine bir ceza almasından pek hoşnut görünmez. Hatta üzülür. Yani her ne kadar küçük düşmüş olursa olsun bu durumdan dolayı onu cezalandıracak olan aleti kendi yapmış olmak istemiyor. Yine de Kratos'un ısrarları neticesinde ve Zeus'un isteği
isteği neticesinde bunu yapmak zorunda. Yani daha ilk sahneden Aiskilos bize iki ayrı taraf gösteriyor. Birincisi Kratos ve Bia tarafı. Yani Prometheus'un oldukça şiddetli bir şekilde cezalandırılmasını isteyenler. Diğer tarafta da Hephaistos. Böylesine bir cezalandırma istemiyor. Ve her ikisi de tanrı. Yani diyor ki tanrılar da bir konu üzerinde farklı düşüncelere sahip olabilir. Onların da arzuları aynı değildir. O halde teatrondaki seyircinin de Prometheus'un ceza alıp almamasına dair düşünceleri farklılaşabilir. Yani bu oyunun en başından oyunu izleyen seyirciler kendileri karar verecek ne düşüneceklerine. Zeus'u mu tutacaklar, Prometheus'u mu? Şimdi tabii ister istemez teatrondaki seyirci Prometheus'ta bir yakınlık kurar. Çünkü Prometheus sonuçları ne olursa olsun bunu bilmesine rağmen ateşi insanlara hediye etmek için çalıyor. Yani o insanların tarafında. Ve ardından Kratos, Bia ve Hephaistos sahneden çekildikten sonra da Prometheus'un uzunca bir tiradını okuruz. Bu tiradda başına neler geldiğini, nasıl oldu da bu cezayı aldığını ve bu cezadan nasıl kurtulabileceğini belli bir ölçüde anlatır. Sonrasında da koro gelir. Korolar antik Yunan oyunlarında halkın temsili, demos'un temsili. Fakat halkın fikirleri, görüşleri nasıl toplumsal hayatta, siyasal hayatta değişip dönüşebiliyorsa oyunlardaki korolar da değişebilir. Yani oyunun başında gördüğümüz koro Prometheus'un tarafındayken oyunun sonunda koro taraf değiştirebilir. Şimdi bu oyundaki koro en başta Prometheus'un tarafında. Bunu görüyoruz. Ve Prometheus'un tarafında olmak oldukça zor bir iş. Çünkü ona taraf olmak demek Zeus'a karşı taraf olmak demek. Yani en azından Zeus'un yaptığı bazı yaptırımları onaylamayan bir halk görüyoruz. Ve bu taraf olan cesur koro grubu Okenos'un kızları. Prometheus için sahne üzerinde ağlıyor bu kadınlar. Prometheus seni görüyoruz, neler yaptığını biliyoruz, bunu hissediyoruz ve senin için üzülüyoruz deyip ağıt yakıyorlar. Fakat Prometheus hala oldukça olgun bir şekilde evet şu anda aşağılanıyor olabilirim ama gün gelecek çanlar benim için çalacak diyor. Yani Zeus'un bana bir gün işi düşecek bunu görüyorum diyor. İktidar her ne kadar kaba kuvvetin eşliğinde iktidarda kalmaya devam ederse etsin gün gelecek akla ihtiyacı olacak diyor. Fakat yine de diyor ki her ne olursa olsun bana ne kadar ihtiyaç duyarsa duysun ona ihtiyacı olan o bilgileri vermeyeceğim. Sonra anlatıyor olayın detaylarını. Yani bu cezayı neden bu kadar korkunç bir şekilde aldı? Öncelikle diyor ki Zeus iktidara geldiğinde çevresindeki herkesi ödüllendirdi. Onu iktidara taşıyan tüm tanrılara, tanrıçalara, diğer yapılara ödül verdi. Fakat insanlara bu ödülü vermedi. İnsanları unuttu ve hatta insanları Hades'in derinliğine göndermek üzereyken onları ben kurtardım diyor. Yani Prometheus'un insanlara verdiği 3 hediye var. Bunlardan ilki insanları Hades'in derinliklerine göndermekten kurtarmak. İkincisi insanların içine umut serpiştirmek. Üçüncüsü ise ateş. Ve bu son üçüncüsünü duyduktan sonra Okeanos kızları diyor ki evet şimdi anladık senin neden bu kadar büyük bir ceza aldığını. Yani ateşin bilgisine insanların da erişiyor olması tanrıların asla istemeyeceği bir şey. Özellikle de Zeus gibi bir tanrının. Çünkü ateşin gücü sayesinde insanlar yalnızca yemekleri pişirmeyi değil ama kültür dediğimiz yapıyı oluşturmaya başladı. Antik Yunan mitolojisinde pek çok farklı tanrısal uzun ceza alan tanrılar, insanlar, yarı tanrılar var ve Prometheus da bunlardan en ünlüleri. Prometheus'u bu kadar özel kılan bu cezayı alacağını bile isteye yaptığı şeyi yapmaya devam etti. Yani o eylemlerinin sonucunda bu cezayı aldı ama bu cezayı alacağını da çok iyi biliyordu. Ona rağmen insanlar için bunu yapmayı göze aldı. Tam da bu sebepten dolayı George Thompson Prometheus'un proletaryanın koruyucu azizi olduğunu söyler. Çünkü o işçi sınıfının yani bu mitolojik öyküdeki insanların haklarını savunuyor. Evet bütün bunlar konuşulduktan sonra da Koro'daki Okeanos kızlarının babası olan Okeanos gelir. Ve Okeanos da Prometheus'u savunan bir karakter. Sahneye girdiği ilk andan çıktığı son ana kadar Prometheus'u kurtarmak istediğini söyler. Prometheus için Zeus'un yanına gidip Zeus'u ikna etmeye çabalamayı göze alır. Prometheus da Okeanos'u ikna etmeye çabalar. Hayır der yani gitme çünkü eğer sen Zeus'a böyle bir istekte bulunursan sen de onun gözünde düşersin. Dolayısıyla artık seni de kara listesine alır. Dolayısıyla Prometheus onun tekrar bir de kendi için böyle bir konuma düşmesini istemez. Ama buna rağmen Okeanos Prometheus'u savunur. Ve en son sahneden de gerçekten Zeus'un yanına gitmek üzere çıkar. Oraya gidecektir ve Zeus'u ikna etmeye çalışacaktır. Sonraki sahnede ise ünlü bir karşılaşmaya denk geliyoruz.
Prometheus ve Io. Öncelikle tabii biraz Io kim bundan da bahsetmek isterim. Argoslu bir karakter Io, nehir tanrı Inachos'un kızı. Io anlatısının en önemli taraflarından biri de Io'nun yolculuğu. Io aynı Prometheus gibi yine tanrısal bir cezaya çarptırılmış bir karakter. Fakat Prometheus'un cezası sonsuza kadar tek bir noktada sabit duran bir cezayken Io'nun cezası bütün dünyayı dolaşması üzerine kurulu. Dolayısıyla da aslında bu iki karakterin karşılaşması oldukça önemli. Ve Io geçtiği noktalara, yani dünya üzerinde hareket ederken geçtiği bazı noktalara da ismini veriyor. Örneğin İonya denizinin adı Io'dan gelir. Çünkü Io'nun yolculuğu o denizden geçer. Io'nun isim verdiği çok önemli bir yer daha var. İstanbul Boğazı. Hikaye şöyle. Io nehir tanrı Inachos'un kızı ve aynı zamanda da Hera'ya tapan bir şehirde Hera'nın ilk rahibelerinden. Fakat Hera'nın eşi olan Zeus, Hera'yı aldatarak Io ile birlikte olunca Hera ilk rahibesi olan Io'yu kıskanır ve onu ineğe çevirir. Fakat ineğe çevirmekle de kalmaz. Peşine bir de kene takar. Bu peşindeki kene ile birlikte bütün dünyayı inek formunda dolaşır Io. Ve bu esnada da Avrupa'dan Asya'ya doğru geçerken bir boğazı kullanır. İşte o boğazın adı da inek geçidi olur. Bosforus. Io'nun inek olarak geçtiği bölge. Bu arada Zeus'un Io'ya tecavüz etmesinden sonra Io hamile kalır ve Efesus adında da bir oğlu olur. Daha sonrasında Prometheus'un da bu oyunda belirteceği göre Efesus'un soyundan birisi aslında Zeus'un sonunu getirecektir. Yani bu karşılaştırma bu anlamda da çok önemli. Ve tabii ki dediğim gibi Yunanistan'ın doğu sınırı İonya Denizi ve batı sınırı Bosforus'u çizen Io. Yani batı felsefesi tarihinin kıtasal konumunu çiziyor. Aeschylos'un zincire vurulmuş Prometheus oyununda ise ilk kez bir karakter olarak görürüz Io'yu. Daha öncesinde Homeros'un metinlerinde bu hikaye yok. Onu ilk kez Herodotos'un tarih kitabında görüyoruz. Fakat şimdi ben doğrudan oyuna tekrar geri dönmek istiyorum. Yani Aeschylus nasıl çizdi bu mitolojik öyküyü, oraya bakalım. Şöyle, Aeschylos'un çizdiği şekilde Io sahneye girdiğinde ilk önce başından geçenleri, yani geçmişini anlatır. Daha sonrasında da Prometheus Io'nun geleceğini anlatır. Babasıyla yaşadığı bir dönemde geceleri uzun ve korkunç rüyalar görüyordu. Ve bu rüyalarda Zeus Io'yu çağırıyordu. Babasına anlatıyor Io korkup rüyalarını ve babası da önce Apollon kahinlerine sorar ve onlardan aldığı bilgiyle Io'yu hemen gönderir. Çünkü o şehirde kalmak Io için güvenli değil. Aslında Io'nun yolculuğu ilk olarak onu babasının şehirden göndermesiyle başlar ve sonra Hera'nın cezasıyla daha da uzar. Farklı farklı yerleri, boynuzları çıkmış bir inek formunda gezdikten, daha doğrusu kaçtıktan, yani arkasında kovalayan Kene ve yüz gözlü Argos'tan kaçarken Prometheus'la karşılaşır. Ve bu karşılaşmadan hemen önce de şöyle şeyler söylüyor. Hani dünyada benim kadar ağır ya da benim gibi cezalar alan başka biri var mıdır acaba? Tam bunu söyler ve Prometheus'la karşılaşır. Evet, senin gibi Zeus tarafından işkence gören ve ceza gören başkaları da var. Sonra da dediğim gibi Prometheus Io'nun geleceğini anlatır. Zeus'u yenecek ve Prometheus'u zincirlerinden kurtaracak kişi Io'nun ve Zeus'un soyundan gelecek olan bir çocuktur. Fakat bütün bunlar konuşulurken Zeus aşağı yukarı bir şeyleri duyuyor. Bir şeyleri fark ediyor. Fakat tam olarak her şeyi de duymuş değil. Çünkü Io gittikten sonra Prometheus'un yanına Hermes'i yolluyor. Hermes de haberci tanrı. Aslında yorum yapan, sürekli yorumlayan, laf ebeliğini harika bir şekilde sürdüren bir tanrı olarak ünlenir. Hatta hermeneutiğin de isim kökenidir Hermes. Onun ayaklarında kanatlar var ve yeraltı dünyasına da gidiyor, yer üstüne de çıkıyor ve bu farklı mekanlar ve zamanlar arasında haber getirip götürüyor. Zeus'un da bir numaralı elçisi. Şimdi Hermes'in buraya Prometheus'un yanına gelmesinin sebebi Prometheus'un bir şeyler bildiğini fark etmiş olmaları. Fakat ne bildiğini tam olarak öğrenemediler. Ve Hermes işte Prometheus'un ağzına o lafı almaya çalışır. Ve Prometheus da tabii ki direnir. O lafı vermez. Hatta oldukça da sert konuşur Hermes'e. Yani Hermes'in bir kukla olduğunu söyler neredeyse. Ve Zeus'un er geç akıllı işbirliği yapmak zorunda olduğunu söyler büyük bir rahatlıkla. Bu esnada da Koron'un hala Prometheus'un tarafında olduğunu görürüz. Yani Koro taraf değiştirmez. Hermes'in yaptığı tehditlere rağmen o hala Prometheus'u savunmaya devam eder. Yani bir şekilde de burada Aeschylos'un eski düzeni eleştirdiğini söyleyebiliriz. Yani Aeschylos yazar olarak kendisi de aslında taraf olmuş. Tanrılar düzeninin ve tanrılar yasalarının, o eski dinsel, ritüelistik yasaların eleştirisini yapıyor ve aklın, Demos'un yönetimindeki demokrasiyi kutsuyor. İnsanları da aklın yanına çağırıyor. En başından beri Koro Prometheus'un tarafında. Hadi diyor tiyatrondaki seyirciye,
diye siz de Prometheus'a taraf olun. Oyun bittiğinde ise Prometheus hala o dağda zincirli bir vaziyette. Yani en azından Aiskelios bizi o şekilde bırakır. Yani zincirler çözülmüyor. Zeus'un iktidarı kendini sürdürmeye devam ediyor. Ama hala bir tehlike var. O da Prometheus'un bildikleri. Peki şimdi o soruyu ben de size sorayım. Sizce Prometheus'un bildiği o şey neydi? Yani bir oğul olduğunu söylüyor. Evet, Io ve Zeus'un soyundan gelecek olan bir oğul değiştirecek diyor. Ama o oğul ne yapacak? Aynı mitolojik hikayedeki gibi büyük babasını mı yiyecek? Zeus'u. Fakat bunu nasıl yapabilir? Aslında Aiskelios bizi bu sorularla yan yana bırakıyor. Oyundaki Prometheus'un son sözlerini de bir okumak istiyorum. Bu mitos boyuttan çıkan Furkan Akder'in çevirisi bu arada. Bundan sonrası söz değil, olayların ta kendisi olacak. Çok derinlerden bir gürültü duyuluyor. Sarsılıyor yeryüzü. Gökyüzünde yıldırımlar kıvrım kıvrım, bir hortum toprağı yerinden oynatıyor. Havanın tüm solukları birbirine giriyor ve rüzgarlar arasında savaş başlıyor. Gökyüzüyle deniz karıştı işte birbirine. Besbelli ki Zeus'un beni korkutmak için çıkardığı kasırga geldi. Ey sevgili yüce annem ve dünyaya ışık veren gökyüzü. Uğradığım haksızlığa hepiniz şahit olun. Evet, serinin sonraki videolarında da farklı tragedya yazarlarının tarihsel bir sıralamayla yine oyunlarının incelemesini yapmaya devam edeceğim. Aiskelios'un farklı bir oyununu da aktarmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu anda 2 oyunla sınırlandırmış oldum. Persleri ve zincire vurulmuş Prometheus'u konuştuk. Fakat arada 5 oyun daha var. O 5'inden herhangi birinin daha böyle incelemesini dinlemek, izlemek isterseniz dediğim gibi yorumlara yazarsanız belki daha sonrasında onu plana alırım. Fakat şimdilik bir sonraki videoda Sofokles'e geçmeyi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.